Zeyl'in ikinci parçası. Baştaki ayetin mucizane işaret ettikleri 9 tabaka berahine haşriyeye dair 9 makamdan birinci makam. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayy ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve kezalike tuhrecun. Olan, fıkradaki ferman-ı haşre dair, buradaki gösterdiği bürhan-ı bahiri ve hüccet-i katası beyan ve izah edilecek inşallah. Haşiye, o makam daha yazılmamış ve hayat meselesi haşre münasebeti için buraya girmiş. Fakat hayatın ahirinde kader rüknüne işareti pek ince ve derindir. Hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki, hayat, İmanın 6 erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmet-i hilkati hayattır, elbette o hakikat-ı âliye, bu fani, kısacık, noksan, elemli hayat-ı dünyeviyeye münhasır değildir. Belki, hayatın 29 hassası ile mahiyetinin azameti anlaşılan şecere-i hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi hayat-ı ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir ve taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayattar olan dar-ı saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazat-ı mühimme ile tecihiz edilen hayat şeceresi, zişur hakkında, hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsız olmak lazım gelecek ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan, serçe kuşundan saadet-i hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil bir biçare olacak. Hem en kıymetdar bir nimet olan akıl dahi, geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile, kalbi insanı mütemadiyen incitip, bir lezzete 9 elemleri karıştırdığından, en musibetli bir bela olur. Bu ise 100 derece batıldır. Demek, bu hayat-ı dünyeviye, ahirete iman rüknünü kat'î ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Acaba senin cisminde ve senin bahçende ve senin vatanında senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir, hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediyeye lazım esbabı ihzar etmesin? Ve nevi insanın en büyük ve en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin. Ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip, küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin. Kemali hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin. Haşa, 100.000 defa haşa. Hem hiç kabil midir ki, hayatın en cüz'isinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin ve kemali itina ve ihtimam ile beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın
gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz ve idaresini yapsın ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın ve zerreyi görsün, güneşi görmesin. Sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Haşa, 100.000 defa haşa. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki, hadsiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini sevdirip ve kendini sevenleri ziyade sever bir zat-ı kadir hakim, en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten perestiş eden, hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu, mevti ebedi ile idam edip, kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün, darılsın, dehşetli rencide ederek sır rahmetini ve nur muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa, 100.000 defa haşa ve kella. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka, böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubhu mutlaktan ve böyle bir zulmü mutlaktan, bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını suistimal etmeyenler, dar-ı bekada ve cennet-i bakiyede hayat-ı bakiyeye mazhar olacaklardır. Âmennâ. Ve hem nasıl ki, yeryüzünde bulunan parlak şeylerin, güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıklar, ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarından gelen kabarcıklar, gidenler gibi yine hayali güneşciklere aynelik etmeleri, bilbedahe gösteriyor ki, o lemalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif diller ile yad ediyorlar ve ışık parmakları ile ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamı ile berrin yüzünde ve bahrın içindeki zihayatların kudret-i ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gaybta gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi, umum mevcudatın tanziminde eseri görünen, ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan, irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahiy-i ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza, 7 sıfat-ı ilahiyeye şehadet eden bütün delail, bil ittifak Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa, hayatı da vardır. İşitmek varsa, hayatın alametidir. Söylemek varsa, hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar, irade varsa, hayatı gösterir. Aynen öyle de, bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudret-i mutlaka ve irade-i şamile ve ilm-i muhit gibi sıfatlar, bütün delailleriyle Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler. Hem hayat, melaikeye iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymetdarlığı için nüshaları teksir edilen
ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır. Ve madem küre-i arz bu kadar zihayatın enva ile dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdid ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşanır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk edilerek bir mahşeri hüveynat oluyor ve madem hayatın süzülmüş en safi hülasası olan şuur ve akıl ve latif ve sabit cevheri olan ruh, küre-i arzla gayet kesretli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre-i arz, hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Elbette küre-i arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecram-ı semaviye, ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlar vaziyetini verecek ve netice-i hilkat-ı semavatı gösterecek ve hitabat-ı sübhaniyeye mazhar olacak olan zi-şuur, zi-hayat ve semavata münasip sekeneler herhalde sırrı hayatla bulunuyorlar ki onlar da melaikelerdir. Hem hayatın sırrı mahiyeti peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilve-i azamıdır, bir nakş-ı ekmelidir, bir sanat-ı ecmelidir. Madem hayat-ı sermediye, Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmaz ise, o hayat-ı ezeliye bilinmez. Nasıl ki, bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır. Öyle de, bu kainatın perdesi altında olan, alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat, kat'î bir surette hayy-i ezeliğinin vücubu vücuduna kat'î şehadet ettiği gibi, o hayat-ı ezeliyenin şuaatı, celebatı, münasebatı olan irsal-i rusul ve inzal-i kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder. Ve bilhassa Risalet-i Muhammediye ve vahy-i Kur'ani, hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan, bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet, nasıl ki hayat, bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi, hayattan süzülmüş, hayatın bir hülasasıdır ve akıl dahi, şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasasıdır ve ruh dahi, hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam dahi, hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam dahi, kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam, asarının şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam, şuur-u kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahy-i Kur'an dahi, hayattar hakaikinin şehadetiyle, hayat-ı kainatın ruhudur ve şuur-u kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam nuru çıksa, gitse, kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse, kainat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Hem hayat, iman-ı bilkader rüknüne bakıyor. Remzen ispat eder. Çünkü madem hayat,
alem-i şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve Halık-ı kainatın en cami aynesidir ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb, yani mazi müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamiri tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdek aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilve-i hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budakları ile her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlardan ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlar ile müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder ve vücudu harici gibi vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Evet, alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah, aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayata mazhariyeti ister ve istilzam eder. Hem bir şeyin vücudu ilmisindeki intizamı ekmel ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayat-ı maneviyeye mazhariyetini gösterir. Evet, hayat-ı ezeliye güneşinin ziyası olan bu meşhut cilve-i hayat elbette yalnız bu alemi şehadete ve bu zamanı hazıra ve bu vücudu hariciye münhasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır ve kainat bütün alemleriyle o cilveyle hayattar ve ziyadardır. Yoksa nazar-ı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir veçi de sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor, öyle de alemi gaybtan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer sübutu ilmileri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder.